hayatını okuyamayanlar için ne ilerlemek, ne gelişmek, ne de iyileşebilmek mümkün değil. İşte sonuç hedefli olmamak, yani bir hedefe doğru gitmemek, Rahman'la, otoriteyle kavgalı olmak, sürece karşı gelmek, süreçle kavgalı olmak ise rahimle, dişiyle, dünyayla kavgalı olmak. Ne diyor şimdi Hülya? Ben diyor seyrettiğim kızımda erkeklere öfkeli bir dişi seyrediyorum diyor. Sen bunu iyileştiremediğin için iki misli bir enkarnasyon, bir varlık olarak sana bunu seyretmeyle görevliyim ben. Senin için beni iyileştirmek değil anne. Ben zaten seni iyileştirmek için gelenim diyor. Yaradan seninle nasıl konuşsun? Olaylarla konuşacak. Hayatındaki sembollerle konuşacak. Ve biz bu sembolleri anladığımızda Yaradan'la muhabbet başlayacak. Mutlaka eğer dinlediysen, uygulamak üzere emek verdiysen mutlaka o alan iyileşti. Peki o zaman niye bu iyileşmeyi hayatına yaymıyorsun? Her birimizin en önemli yapması gereken şey önce doğru tespitler ve hayatımızı teşhis etme ihtiyacımız var. Doğru okuyabildiğimizde, doğru bir tespiti yapabildiğimizde doğru tedavi, doğru iyileşmeleri yapabiliyoruz. Şimdi hayatını okumak önemli. Yani kendi hayatını. Çünkü dışarıya okuyoruz çok kolay. Bazı şeyleri de nasıl ki işte dünya savaşını, dünyada olan olaylardan şimdi kendimizi anlamaya çalıştık. Hayatı anlamaya çalıştık. Bu iki tane YouTube'da şu anda var. Bugün de şimdi kendi hayatından bir okuyalım bakalım. Yani benim hayatımda bunlar var ama diyorum ki ben böyleyim. Yalan diyoruz. Senin hayatın böyleyse şu andaki durumun bu. Bakın. Onun için en önemli şey önce okumak. Ama neyi okumak? Hayatını okumak. Onun için önce oku, oku ve oku. Hayatını okuyamayanlar için ne ilerlemek, ne gelişmek, ne de iyileşebilmek mümkün değil. İşte o kişiler ne yapıyor? Olduğu yerde devam ediyor. Çünkü hayat sana bir şey anlatmaya çalışıyor. Bak diyor, bu yaptığın iş, gittiğin yol, bu düşünce tarzı, bu ısrarın doğru değil diyor. Bakın. Çünkü bakıyorsun ki orada sürekli lastik patlıyor. Sürekli bir şey oluyor ve gidemiyorsun. Bunu ilişkilerinde yaşıyorsun. Hayatında, gelişiminde, tekamülünde birçok yerde yaşıyorsun. Bazen de, şimdi çok önemli bir nokta var. Hayatında yaptığın bazı şeyler var, başardıkların var ama bunu kabul edemiyorsun. Şimdi bazen arkadaşlarla görüşüyorum. Ya diyorlar işte öğreniyoruz, anlıyoruz ama diyorlar hiçbir gelişme yok. Peki diyorum sen bak tipin böyleydi, şöyle oldu. Hastalıkların vardı, geçti. İlişkilerin vardı, şöyle oldu. Niye bunları görüp kabul etmiyorsun? Onlar bir şey değil ki diyor. Allah korusun. Yaptığın iyiliği, güzelliği de görmüyorsan elinden alınır. Kabul edemediklerin, sana verilen güzellikleri de alıp göremediğinde, gücünü de alıp kabul edemediğinde elinden alınır. Bakın bu bir yasa. Onun için önce başardıklarınız var. Çok güzel hayatınızda yaptıklarınız var. Şimdi biz mesela birçok atölyelerimizde soruyoruz. Ya diyoruz hani böyle bizim anlattığımız öğretileri, bizim işte diyelim ki size iyileşme ve şifa yollarını alıp uygulayıp da herhangi bir yerini, bir hayattaki bir noktasını hiç iyileştirememiş bir kişi var mı? Hayır.
Mutlaka eğer dinlediysen, uygulamak üzere emek verdiysen mutlaka o alan iyileşti. Peki o zaman niye bu iyileşmeyi hayatına yaymıyorsun? Detoks yapıp da bedeninde iyileşme hissetmeyen var mı? Arınmaların içerisinde hafifleyip de ağzının tadı gelmeyen var mı? Bak ne kadar basit şeylerden bahsediyoruz. Bedeninde geçmişteki herhangi bir rahatsızlıkta iyileşme kaydetmeyen bir kişi var mı burada? Detoks yapıp da. Atölyeleri alıp da hayatında bir adım da olsa iyileşme kaydetmeyen var mı? Var. Her birimiz iyileşiyoruz. Fakat tekamül denilen şey, gelişme, büyüme denilen şey dikey değil. Hani böyle bir iple tırmanır gibi değil. Bir spiral merdiveni tırmanır gibi. Önce bir yataydan geçiyoruz, bir dikey çıkıyoruz. Onu bu sefer hazmedebilmek için, sindirebilmek için bir döneme ihtiyacın var. Ya sürekli yemek yiyebilir misin? Ya da sürekli bırakma halinde olabilir misin? Sürekli spor yapabilir misin? İşte biz de burada bilgiyi alıyoruz, yiyoruz. Yediğimizi hazmedeceğiz, anlayacağız önce. Anladığımızı idrak etmek üzere sindireceğiz ve ondan sonra bunu kas yapacağız, şuurlanacağız. Bunlar bir emek işi. Hadi olsun tak tak. Hayır. Hayatın bir süreci var. Süreç demek rahim demek. Dünya demek kadın demek. Kadına, dünyaya, rahime, dişiye saygı duymayan sürece saygı duyamıyor. Bakın ne kadar önemli bir şey. Hemen her şey olsun. Yani kadın olmasın demek o. Dişi olmasın. Hayır. Sonuç çok önemli. Sonucu görmemek, sonuç hedefli olmamak, yani bir hedefe doğru gitmemek, Rahman'la, otoriteyle kavgalı olmak, sürece karşı gelmek, süreçle kavgalı olmak ise rahimle, dişiyle, dünyayla kavgalı olmak demek. Öyleyse sevgili dostlar, bir taraftan sonuç, bir taraftan süreç, her ikisine de tabi olduğumuzu, her ikisiyle de barışmak durumunda olduğumuzu hatırlayarak gelin şimdi hayatımıza bir bakalım. Yani hayatından kendini okumaya, hayatını okuyarak hayatındaki anlamları görmeye, fark etmeye doğru birlikte yol alalım. Şimdi diyelim ki Allah korusun kızınla ilgili bir konu var. Kızınla ilgili bir sorun yaşıyorsun. Bir tane örnek alalım mı? Yani kızıyla yaşadığı bir konudan dolayı hayatını hemen gel. O üç. Kızınla mı? Evet. Tamam. Hemen gel. Üçünüz de. Hemen sen de buraya gel. Çek sandalyeni gel. Bakın. Yani kendi hayatımızdan kendimizi nasıl okuyacağız? Bana ne anlatıyor? Sana kendi hayatın ne anlatıyor? Orada şey olabilir. Çok azıcık böyle. 1 santim. Evet. Tamam. Evet. Evet. Şimdi ben de şöyle yapayım. Yani deneysel öyle hani bilgi söyledik. Acaba yok. Her şey çünkü ölçülü yaratılmıştır. Öyleyse her şeyin bir matematiği vardır. Ve bu matematik esasını doğru okuduğumuzda, anladığımızda iyileşme geliyor. Eğer anlamadıysan nasıl iyileşecek? O zaman tekrar edecek ya da dozu artacak. Bakın. Yani birinin ekonomisi kötü gidiyorsa ekonomiyle ilgili anlatılanların dozu artıyor. Birisinin eğer ilişkileri gittikçe daha kötü gidiyorsa oradaki doz artıyor. Kayıpları artıyorsa kayıplarla öğretme artıyor. Sağlığı kötüye gidiyorsa sağlıkla ilgili anlatılanlar daha da sana dozu arttırarak geliyor. Neden? Anlamadın diyor varlığın, ruhun. Bakın
Yaradan seninle nasıl konuşsun? Olaylarla konuşacak. Hayatındaki sembollerle konuşacak. Ve biz bu sembolleri anladığımızda Yaradan'la muhabbet başlayacak. Onun için asıl olan muhabbet ve bu tat. Bakın. O harika bir şey. Onun için her birimiz aslında muhabbete davetliyiz. Ama okumadan o kitabı, hayatın kitabını anlamadan nasıl o muhabbete katılacağız? Onun için biz de birlikte şimdi bunu nasıl yapacağımızı tatbiki bir şekilde görelim. İsim Ayşegül. Ayşegül. Ayşegül bize şimdi kendi kızıyla olan bir konusunu anlatacak. Biz de ona hayatının ona ne dediğini yansıtacağız. Ama önce 3 tane anne var burada herhalde. 3 anne de kızıyla nasıl ortak şeyler yaşadığını birlikte göreceğiz. Tabii onlardan da hepimiz kendimizi okuyacağız. Çünkü onların kızı senin bedenin. Onların kızı senin dişiliğe, kadına bakışın. Evet Ayşegül. Kızım 15 yaşında hocam. Kızı 15 yaşında. Hayatında adım atamıyor, erteliyor her Evet, şeyi. Çok güzel. Yeterli. Hayatında her şeyi erteliyor. Geleceğe, yeniye bir adım atamıyor. Bak bu kadar yeterli. Onun şimdi bütün kütüğü çıktı. Yani ruha bakışı, hayata bakışı, annesi ve babasıyla olan ilişkisi, başka bir şey söylemesine gerek yok. Şimdi biz bu cümleden kitap yazarız hayatına. Ama sembolleri şimdi nasıl okuduğumuzu, nasıl yerine koyduğumuzu göreceğiz. Evet, Ayşegül tamam. Handan ismi. Handan. Kızım 12 yaşında. Çok ileri derecede dağınıklık var. Çok güzel. Yapmak istiyor Yeterli, ama yapamıyor. Yeterli. Kızım dağınık. Bitti. Başka bir şeye gerek yok. Anlatacağız şimdi. Handan'la Ayşegül'ün çocuklarının ne kadar şimdi ortak bir yerde buluştuğunu da göreceksiniz. Evet. Hocam onlar artı erkeklere karşı büyük bir öfkesi var. Babası, Yani şöyle erkek kardeşi, Hülya. Hülya. Hülya diyor ki erkeklere yani bunlar var diyor. Bir de diyor erkeklere karşı öfke var diyor. Bakın. Şimdi bakın. Şimdi hayat bize bir şey anlatacak ya, hayatın sana bir şey anlatacak. Senin kızın, senin gelecek madde planın. Madde ne? Beden, dünya, dişi, kadın, rahim ve dişiliğin. Kızından bunu seyrediyor şimdi arkadaşlarımız. Şimdi bir tanesi diyor ki, hiç yeni bir şeye başlayamıyor. Erteliyor. Bir tanesi diyor ki dağınık, bir tanesi diyor ki erkekler öfkeli. Şimdi bunların hepsi aynı enerji. Yani aynaya baktıklarında, hayat aynasına baktıklarında şimdi önce dışarısı gibi okuyacağız. Çünkü dışarısı gibi okumadığımızda içerisi kabullenemiyor. Hemen şöyle diyor. Hayır ben öyle değilimdir canım. Fakat gelin dışarısı gibi okuyun siz de şimdi. Şimdi bir kere dağınık enerjimiz varsa, bir şeyi saçıyorsak, maddenin içerisinde derlenip toplanamıyorsak, içeride bir dağınıklık vardır değil mi? Başlayamıyorsak, sonunu, hedefini göremediğimiz için başlayamıyoruzdur. Erkeğe ve erile öfkemiz varsa da Rahman'a, ruha, zamana karşı bir anlaşmazlığımız ve öfkemiz vardır. Şimdi onlar kendilerinde bunu görmedikleri için kızlarında tam iki misli seyrediyorlar. Çünkü görmedin ya. Bu sefer büyüteç etkisiyle kızlarında çarpı 2. Şimdi kızlarında bu var ama bende yok diyorlardı. Şimdi kızları onlara şunu gösteriyor. Sende bu var
sen bunu iyileştiremediğin için iki misli bir enkarnasyon, bir varlık olarak sana bunu seyretmeyle görevliyim ben. Senin işin beni iyileştirmek değil anne. Ben zaten seni iyileştirmek için gelenim diyor kızlar. Tamam da şimdi kızlar da şimdi sürekli dağıtıyor, öfkeleniyor, erkekleri böyle çizmek istiyor, bir şeye yani bir şeye başlayacak, erteliyor sürekli. Şimdi yani onların yaptığı hayatın içerisindeki eylemleri iki misli bir şekilde yaparak onların şifası kızları. Şimdi bu sefer ne yapıyor anneler? Ben diyor öyleyse gideyim kızımı değiştireyim. Yapabilirler mi? Yapabildiniz mi? Psikoloğa götürdüm yapamadım. Yapabildiniz mi? Yapamadım. Hayır. Hocam önce babaya saldırıyorlar. Önce babaya Önce saldırıyorlar. babaya saldırıyorlar. Tamam. Şimdi sembolleri şimdi doğru yere koyduğumuzda evet. Bağırarak. Kız çocuğu dağınık ama anne rahatsız değil bu durumdan. Onu nasıl okuyoruz? Fark etmez. Daha görecek hale gelmedi. Şimdi iyi bir dağıtsın sen gör. Daha gözüne sokacak kadar eyleme geçmemiş. Şimdi şunu anlatalım ondan sonra. Şimdi bakın. Önce her birimizin yaptığı şey şu. Bu dışarısı benle alakalı değil. Halasındandır. Teyzesindendir. Babası kılıklı. Deyin ne derseniz deyin. Dediniz değil mi bunları? Dediniz mi? Şifacının yolunu aldıktan sonra demedim. Demedim. Ama o ana kadar dedik. Yani şöyle kendimize anlatamıyoruz böyle şeyleri ama dedik. Yani benden değildir, dışarıdandır. Oysa ki şimdi diyeceğiz ki ne dışarısı? Seyrettiğin tamamen senle ilgili. Bakın bu anlattıklarımızda kızlarınızın kaderinden bahsetmiyorum. Onlar da tabii ki sizi seçerek geldiler. Tesadüfen kızın olmadı. Tesadüfen o madde planıyla, o gelecek madde planıyla buluşmadın. Şimdi dağınık olan kızımız bu sefer içeride zamanla kavgalı. Daha şu anda bunu böyle bir şey söylemediler. Ben şimdi açıyorum. Çok büyük bir ihtimalle gideceği ve yapacağı her işe geç kalıyorlar. Evet. Kesinlikle. Evet. Çünkü hepsi ortak. Zannediyoruz ki bunlar ayrı ayrı şeyler. Hayır, hepsi aynı. Ve onların hiçbir gelecek planları yok. Bu üç tane annenin kızı. Evet doğru. Evet. Yok. Üniversite sınavına hazırlanacak herhangi bir hedefi yok. Yok. Duyuyoruz değil mi? Ben ilk defa şimdi Ben de ilk defa görüyorum arkadaşlar. hani bazen şey diyorlar ya diyorlar onlar girmeden not vermişlerdir. Beraber yapıyoruz. Çünkü hayat bir matematik. Her biriniz buradan kendi hayatlarınızın okunabilmesini sağlayın diye bu şey yapıyoruz. Hiçbir şey tesadüf değil. Ne bir ailenin içinde olmanız, ne anneniz, ne babanız, ne kardeşiniz, ne çocuğunuz, ne arkadaşlarınız, ne eviniz, ne kıyafetiniz, ne başınıza gelen olaylar, ne doğduğunuz yer. Hiçbir şey tesadüf değil. Her bir tanesi planlı, programlı ve şu anda sana seni anlatıyor. Ve dünyada yaşadığımız her şey. İsrail'de bunu anlattık. Oh, onlar böyle yapıyor, böyle yapıyor. Vay şunlar kötü. Ben iyiyim. Sen nerede dedik İsrail'sin? Sen nerede o gaddar liderler gibi davranıyorsun? Kendine, hayatına. Oysa ki her birimizin nefsi ve egosu şöyle çalışıyor. Ben iyiyim, onlar kötü. Bu benden değil. Oysa ki her birimiz hayatın merkezine kendimizi koyduğumuz anda her şey değişmeye başlıyor. Bu seyrettiğim olaylar,
ailem, kızım, oğlum, annem, babam bana, beni anlatıyor. Ve bunlar benim hayatımın parçaları. Yaşadığım olaylar, duyduklarım, seyrettiklerim, rüyalarım, işim, mesleğim, ismim. Her bir şey tam da beni anlatmak için, bana beni hatırlatmak için seçimlerim. Ve bunlarla Yaradan benle konuşuyor, bana beni anlatıyor. Şimdi tekrardan gelecek olursak. Ne diyor şimdi Hülya? Ben diyor seyrettiğim kızımda erkeklere öfkeli bir dişi seyrediyorum diyor. Şimdi aynada bunu seyrediyor değil mi? Yani benim diyor içeride otorite koyanlara, tüm kural koyuculara karşı diyor kızgınlığım ve öfkem devam ediyor diyor. Doğru mu Hülya? Doğru. Yüksek sesle. Doğru. Yani dışarıdaki olaydan ayrı mı? Hayır. Hiçbir şeye başlayamıyorum diyor kızı. Ve hiçbir şeyin sonunu görmüyorum. Senin şu ana kadar bir gelecek planın oldu mu? Yani kendinle ilgili, şimdi şifacının yolundan önce diyelim en azından. Kendi hayatınla ilgili bir gelecek planı yapmış mıydın? Düşüncede yapıyorum, hareket edemiyorum. Yani havanda su dövüyorum ama eyleme geçirmiyordum diyor. Bakın. Benim bir yaptığım ama iki mislim olarak var. Şimdi ister dağınık olsun, ister başlayamayan olsun, isterse herhangi bir şekilde erkeğe öfke olsun, kızgınlık olsun. Fark etmez şimdi hani kadınlar şu anda seçenler ama şimdi buradaki bey de diyor ki bütün diyor öfkeler de bana geliyor diyor. Şimdi yani tesadüfen de şimdi bu masada böyle oturmuyorlar şimdi. Çünkü onların da kocaları ve eşleri kızgınlık ve öfkeyi kendilerine çekenler. Yani dişiyi, maddeyi kendine karşı öfkelendiren erkekler onların kocaları. Günahsızlar. Sanki mağdur gibi yapıp arkadan yani böyle maddeyi ve dünyayı küçük görüp dünyadaki olayları hafife alıp ondan sonra maddeyi kendine doğru kışkırtan erkek. Evet. Sen eşin burada mı? Evet. Doğru mu söylediğim? Bak teyidini hani şimdi o belki hayır diyebilir ama bak karından teyidini alıyoruz. Şimdi şöyle. Yani maddeyi, parayı küçük gören eşleri var. Doğru mu? Bak ilk defa tanıyorum yani. Nereden bileyim adamın paraya nasıl baktığını? Fark etmiyor. Bir kelime hepsini gösteriyor. Yani ne diyoruz? Hayatınız onun için hayatının nasıl baktığınla alakalı. Çünkü Allah maddeyi öyle harika bir sistemle yaratmış ki sen maddeye, dünyaya nasıl bakıyorsan dünya o şekle girerek sana öyle davranıyor. İşte eşyanın hakikatlerinden bir tanesi. Sen nesin? Ben sana öyle rol yaparım diyor. Madde her şekle girer. Şeytan öyle anlatmıyor mu? Her kılığa girer. Maddenin bir özelliği bu çünkü. Sen eğer maddeye küçük gözle bakarsan gözünde büyür ve birçok zaman da maddenin önünde eğilmek zorunda kalmıştır beyefendi. Adın neydi? Cüneyt. Cüneyt, doğru mu? Evet. Bu dediğim doğru mu? Hanımından teyit aldık. Neden? Şimdi maddeye zaman zaman karına, geçmişte ama artık da yapmıyorsundur da, karına şöyle yaptığında hayat şöyle yapar. Bana çok yaptı geçmişte.
Biliyorum yani, yaşayanlardan birisiyim. Maddeye, dünyaya böyle bu mu ya diyorum, ne bu hareketsiz. Ruh ne kadar güzel, hızlı, her yere gidiyor, uçuyor, bilmem ne yapıyor. Şu maddenin atıllığına, hareketsizliğine, yavaşlığına bak diye maddeyi küçümsediğim zamanlar madde böyle önünde beni eğdirdi, öptürdü. Onun için bir dişiyi, dişiliği, kadını, dünyayı, parayı küçümsediğin zaman, diklendiğin zaman burnunu sürtüyor. Çünkü o bunun için var. Sana bunu göstermek, öğretmek için var. Şimdi tekrardan bu üç hanımefendiye gelecek olursak, onlar geçmişte otorite figürlerine karşı çok dik başlılık yaptılar. İçeride otorite kimse onlar için, onlara çok kızdılar, öfkelendiler ve kurallara karşı içeriden isyan ettiler. Doğru mu? Doğru. Doğru mu? Doğru. Doğru hocam. Hani böyle durumda olanların hepsi zaten doğru diyor. Şöyle bir küçük bir el kaldırın. Böyleler. En az %70 olması lazımdı ama biz tamam, kaldırmayabilirsiniz. Yani biz tamam diyoruz. Peki daha büyük otoriteye gidecek olursak aslında kimlere itiraz etmişlerdi? Allah. Bana niye bunu vermiyorsun? Evet, bakın şimdi nereden nereye geleceğiz? Şimdi desek ki ya Allah'a niye itiraz ediyorsun? Ya olur mu, o babam diyor. Peki Allah senle Rahman sıfatıyla kim vasıtasıyla konuşacak? Baban vasıtasıyla. Tamam da ya şimdi babamın 50 tane de eksiği var, hatası var. Sen o hataları görme diye değil, o hataları gör, tespit et. Hayat sana ne diyor diye oku diyor. İlla annen ve baban sütten çıkmış ak kaşık olmak zorunda değil. Onların davranışlarını onaylamak zorunda değilsin. Sana ne dediğini anlamak durumundasın. Allah baban aracılığıyla sana ne dediğini dinlemeyenlerimiz geçmişte. Şimdi onların çocukları da otoriteyi dinlemiyor. Herhangi bir kural koyduklarında, şu anda toplumun %99'undan bahsediyorum. Genç kızlarımızın %99'u her türlü kuralı koyduklarında önce diyecekler. Kime diyorlar? Ona. Peki sadece Allah'a mı diyorlar? Hayır. Allah'ın bizim içimizdeki parçamıza, gönlümüze, gönülleri konuşurken onları susturup hayır senin dediğin değil, zihnimin dediği diyenler bunu yapıyor. Ne dersiniz? Zihnimiz çok konuşuyor. Çok mantıkçıyım. Mantığıma yatmayan hiçbir şeyi kabul etmezdim. Ben de öyle, aynen hocam. Duyduk mu? Şimdi ana noktaya geldik mi? Yani kalplerini dinlemek yerine, gönül sohbeti yerine dışarıyı, zihinlerini dinledikleri için kalplerinden gelen otoriteye isyan ettiklerinden dolayı kızlar onlara ne gösteriyor? İsyan gösteriyor. Bu anlattığımı anlamayan var mı? Duyamıyor musun? Vallahi hani ancak bu kadar bağırıyorum. Biraz gürültülü ortamı siz seçmişsiniz. Denizliler olarak. Dışarının gürültüsünden içerinin sesini anlatmaya çalışıyoruz. Onun için de burada çalışmamız bu. Şimdi sevgili dostlar, öyleyse şimdi bu arkadaşlarımız hani bizim yansımalarımız ya. Şimdi burada olan eğer 100 üzerinden 80 ise burada her birimizin %1, %10, %90, %100, %50 gibi bir parçamız var. Çünkü dünyanın her yerinde, her insan için eğer bir kişinin bir hatası varsa, bir kişinin bir eksikliği varsa
ondan bir parça hepimizde var. Birisi katilse, birisi hırsızsa, birisi caniyse, birisi gaddarsa, birisi sevgi, şefkat ve aşk içindeyse, onların yaşadığı halden her birinizde bir zerre var. Hiçbirimiz birbirimizden hariç değiliz. Şimdi bu buradaki arkadaşların yaşadıklarını, anlattıklarımı, hayır benle hiç ilgisi yok, benim hayatımda hiç böyle bir otoriteye kalbimi dinlememezlik yapmadım diyecek bir kişi var mı? Bak ne kadar öte gibi anlattık, şak bize geldi top. Onun için dünyada kimi neyi dinliyorsan, seyrediyorsan bende nerede var diyorum. Bakın. Hop projektörler bana. Ya adam gitmiş. Bilmem nerede hırsızlık yapmış. Ben nerede yaptım? Şimdi inşallah anlatacağım. Herhalde önümüzdeki hafta. Hırs. Hırsız. Hırsız ve hırsızlık kavramlarını anlatacağım. Bakalım her birimiz hayatımıza nerelerde yapıyoruz diye bir açılım yapacağım. YouTube'da canlı yapacağım. Öyleyse aslında her birimiz birbirimizi etkiliyoruz. Her birimiz birbirimize aynı oluyoruz. İş şunu yapabilmek. Ya böyle bir durum seyrediyorum. Bir hastayı seyrediyorum. Bir caniyi seyrediyorum. Bir aşığı seyrediyorum. Çok güzel bir ilişkiyi seyrediyorum. Ben bunu nerede yapıyorum? Ben bu hali nerede yaşıyorum? Ya da şimdi çok imrendiğin bir kişi ya da bir olay, bir güzellik var. Bunun tohumu bende, ben de bunu yapabilir miyim? Evet, yapabilirim. Çok olumsuz bir durumu seyrediyorum. Çoğunlukla yaptığımız şey şu: bu bende yok, o zaman ne yapayım? Yargılayayım. Onun için birçoğunuz kendinizi bol bol yargılıyorsunuz. Yargıladığınız için birçok yerde yargılanıp ve birçok yerde kendi kulağınızı çektiriyorsunuz. Öncelikle kendinizi kucaklamak, nasıl yaratıldıysanız, şu ana kadar nereden nereye geldiyseniz saygı duyarak kendinizi sevgiyle kucaklamak durumundasınız. Eğer kendine bu şefkati göstermiyorsan yargılıyorsundur. Kendini ezmeye çalışanlar, kendini çimdiklemeye çalışanlar, pişmanlıkla kendini yakmaya çalışanlar, hayatın içerisinde tekrar döngüleri içerisinde durağan enerjilerdir. Bu durağan enerjiler kaza çekerler. Harekete geçebilmek için hastalık çekerler, şoklama çekerler. İşte her birimizin geçmişe yaşadıkları bu sebepten dolayı bu hareket ve hareketsizliklerden ya da bu yargılama, suçlama ya da eleştirilerden kaynaklandı. Oysa ki her birimiz öncelikle kendimizden, benden sorumluyuz. Kendi hayatımızı okumaktan, kendi hayatımızı anlamaktan ve anladığımızı da güzel bir muhabbete dönüştürebilmekten sorumluyuz. Bu muhabbet başladığında ne diyoruz? Hub kökünden, yani Habibi, aşk, sevgi kökünden geliyor muhabbet. Sevgiliyle, sevgi diliyle konuşmanın adı muhabbettir. Gönülden gönüle olur ve önce kendinle başlar. Kendiyle sohbet edemeyen hayatla, hayatla sohbet edemeyen de Yaradan'la muhabbet edemez. Onun için her birimiz öncelikle bu sohbete, bu güzelliklere davetliyiz. Şimdi tekrardan arkadaşlarımıza geliyoruz. Evet, sorular alacağım. Soruysa biraz sonra, yok. Yüksek sesle. Şimdi
kız çocukları olduğu için bundan bahsettik. Erkek çocukları olsaydı da bu sefer diyecektik ki bunlar sizin gelecek ruhsal yansımalarınız diyecektik. Ama Denizli'ye kısmet kızlar çıktı. Şimdi onun için sadece burayı bile anlasak diğer taraflara ışık tutuyor olacağız. Şimdi öyleyse tersi nedir? Siz kızlar dediniz. Annem 3 kızını sildi. Hiçbir şey yokken. Anne 3 kızını sildi. Yani bu sefer Ve- anne diyor ki bunlar diyor. Ve hiçbir suçumuz yok. Evet. Oğluna kucak açtı. Evet. Şimdi o ayrı bir durum. Şimdi burayı çözersek oraya da bir atıfta bulunuruz. Hatırlatın bana ama. Şimdi şurayı iyi anlayalım. Peki şimdi kız çocuklarımız hani erkeğe, zamana, başlangıç ve sonuçlandırmalara ve hedeflere niye bu kadar mesafe koyuyorlar? Çünkü bunu seyreden anneler Yaradan'la aralarına bu kadar mesafe koydular. Belki biraz başladı ama hala gönüllerine, kalplerine değil, biraz daha fazla hesap kitap yapmaya ve zihinlerine güveniyorlar şu ana kadar. Nasıl bırakayım hocam? Bir dakika önce burada ya önce bırak şey değil anla şey mesela birçok yerde şunu görüyorum. Hani anlatıyoruz ya. Ya ben tamam gördüm hemen nasıl değişeyim? Hayır. Gördüğün anda değişeceksin. Daha görmedin. Bu şeytanın bir oyunu. Yani birçok kişi ya ben bu kadar eğitime gittim, bu kadar bilmem ne yaptım, gördüm ama değiştiremiyorum. Yalan. Gördüğün anda değişir, dönüşür hepsi. Bakın burası çok önemli. Göremedik daha henüz. Görse bu soruyu sormayacak. Henüz göremedik. Yani hemen bir şeyi değiştirmeye çalışmak anlatıyorum ne zamandır. Bu şirk koşmaktır. Bir şey değiştirecek yer yok, bir şey yok. Kızın zaten bir şifanın içinde, sen de bir şifanın içindesin. Neyi değiştireceksin? Allah'ın sunduğu bir şifanın içinde şifayı değiştirelim diyoruz. Kızın sana zaten seni anlatıyor. Hayat aynasına bakıyorsun, saçın dağınık. Bu aynayı değiştirelim diyorum. Allah Allah. Şimdi bu ne demek? Anlamadım hala demek. Burayı anladık mı? Bakın. Ben zaten aynada kendimi görüyorum. Ya birazcık da saçlarımız şöyle dağınık olmuş ama şimdi düzeltebilirim. Ya da böyle dağınık da kalabilir. Ama ben bir kere gördüm ki bu hayat aynası beni anlatıyor. Bunun adı ne? Birlik yasası. Gördüğün her şey bir ve sana seni anlatıyor. İşte tasavvufun da birçok Anadolu'nun ermişinin, evliyasının da bize hatırlattığı bu. Senden öte bir şey yok. Ve bu senden öte olmayanı hayat aynasında sana gösterebilmek için yaratılan şeyin adı Adem ile Havva. Madde, dünya ve sen bu gördüğün ve seyrettiğin karşısında eğilebilmek için, secde edebilmek için varsın. Eğilemediğinde dişinin, dişiliğinin, kadının, kadınlığının, maddenin ve dünyada olanın karşısında eğilemediğinde kızlarınız size başınızı eğdirir. Bunu yapıyorlar şu anda. Şimdi gördük mü? Görmeye başladık mı? Başladık. Şimdi öyleyse maddenin kanunlarıyla dişiliğin, dişi olabilmenin, dişi bir bedende gelmiş olabilmenin güzelliklerini kabule davetliler. Kızları onu anlatıyor. Sen bir dişi bedende geldin, şimdi dişiliğin hakkını vereceksin. Etini, bedenini, kadın olarak gelmiş olmayı kabul ederek kucaklamaya davetlisin. Yapmadığında kızın sana bunun tersini yaparken elin kolun bağlı sadece canın acıyarak seyredersin anne der. Hayat ne kadar güzel.
Yaradan muhabbet için nasıl bizi anlatıyor? Burayı gördük mü? Buraya kadar anlattıklarımızın içinde anlaşılmayan bir şey var mı? Maşallah. Denizli'ye bak. Denizli ne kadar güzel hızlı kavruyor. Ama tabii ki konuyu da siz açıyorsunuz. Şimdi anne bu sefer dişi, kadını, kız çocuklarını terk etti. Gitti oğula gitti. Şimdi bak ben daha buradan ne anlatacağım? O anne zaten kocayı ilk önce oğlu doğurdu ya. Kocayı zaten uzağa koymaya çalıştı. Bak şimdi birazdan soracağım. Oğlum benim erkeğim, erilim dedi. Kendi dişiliğini gömdü. Oğluyla evlendi. Fark etmiyor 3-5 yaşı. Cinsellik değil bu. Bu sefer kız çocuklara ne ihtiyacım var? Benim dişiye, kadına, kadın olmaya ne ihtiyacım var? Onun için kız çocuklarını uzağa koydu. Doğru mu? Doğru. Maalesef değil mi? Şimdi sen bunlardan birinin kardeşi misin? Ablasısın. Şimdi neden bunları seyrediyorsun abla? Sende bunlar olmasa, sen kendi dişiliğini, kadınlığını uzağa koyma potansiyeliyle gelmesen bu anneden ve bu erkek çocuğunun ablası olarak dünyaya gelir miydin? Hayır. Doğru mu? Doğru. Evet. Özellikle hani seyrettiğimiz dünyanın içerisinde, duyduğumuz haberlerin içinde kendimizi görmemiz önemli. Baktığımız ailenin içinde kendimizi görmemiz önemli. Her biriniz sevgili dostlar, Allah'ın nuruyla yaratılan çok kıymetli varlıklarsınız. Herhangi biriniz başka bir kişiden daha az değerli değil. Allah'ın sevgili kulu ya da sevilmeyen kulu diye bir şey yok. Sen doğurduğun çocukları bile sevgiyle, aşkla severken o yarattığı bütün her bir şeyi eşit ve en güzel şekliyle sever. Ama şu var. Şimdi onun kanun ve kurallarını doğru şekilde uygulayan bu sevgiye yaklaşır ve o sevginin yansıtıcısı olur. Bu başka bir şey. O daha çok seviliyor değildir. O daha çok sevgiyi alabilendir. Yani diyelim ki bir evliya, bir peygamber daha çok seviliyor değildir. O daha çok sevgiyi aldığı için daha çok sevgiyi size yansıtıyordur. Bakın bu ayrı bir şey. Ama o dahil senden öte değildir. Onun için ne kadar kıymetli olduğunuzu anladıkça, ne kadar size değer verildiğini hissetmeye başladıkça hayatlarınız değerlenecek. Kendinizi değerli hissettikçe size verilen emanetin kıymetini daha çok anlayacak. Kendinizi ve kendinizden yansıyanı daha çok severek hayatla barışık olacaksınız. Onun için bu barışanlar gözlerinde baktıkları her yere o sevgiyi, o aşkı iletirler. Bebeklerin yüzüne bakın. Bebekler bunu neden daha güzel yapıyorlar? Çocuklar neden daha güzel yapıyorlar? Nerede bizim Akan? Evet. Bir gelsin şöyle, bir gözlerinden şöyle, bebeklerin gözlerinden seyredelim. Güzeli, güzelliği bak. Evet. Herkese bir merhaba. Herkese bir merhaba diyelim. Evet. Bütün bebeklerin gözlerinde neden o sevgi var, o aşk var? Hepinizin içeride var bu. Evet. Teşekkür ederim. Gel bakalım. Evet. Hepinize selam olsun. Babasına hediye getirmiş. Teşekkür ederim. Şimdi hepimizin içinde o bebek var. Hepinizin içinde o Akan var. Değil mi oğlum? Herkese bir merhaba de. Evet. O kadar. Maddeyi kullanmayı, sesi gırtlağa ancak öğreniyoruz. Evet. Bir abiye evet. Hopa. Ben şunu aldım. Evet. Tamam. Babaya geliyorum. Tamam. Peki. Evet. Şimdi sorularınızı alalım. Birlikte yanıtlayalım. Kendinize değer verdiniz. Aynı işinizi. Ben kendi adıma söylüyorum. Kendimize değer vermiyoruz. Ben şey yapıyorum. Şöyle söyleyeyim. 2 oğul annesiyim. Eşim, oğlanlarım benden daha önce, ben en son.
Fakat bunun karşılığında da hırs yap, kendime kızıyorum. Ya bu kadar olmamalısın. Çok güzel, bak şöyle. İsim ne? Ayfer. Ayfer. Şimdi Ayfer diyor ki ailemin içinde işte kocam, çocuklarım hepsi kendi işlerine birbirlerine değer veriyorlar. Ama Ayfer'e değer veren yok. Neden diyor. Şimdi birçoğunuz bunu yaşıyorsunuz. Yani iş yerinde, aile içerisinde. Şimdi Ayfer için Ayfer ne kadar değerli? Yok. Şimdi hayat aynasına bakıyor Ayfer, diyor ki aa, çocuğum bana değer vermiyor, kocam bana değer vermiyor. Hayat aynaya bakıyor. Hayır. Aynaya yansıttığın bu. Bakın burası çok önemli bir nokta. Onun için diyoruz ya, dışarıdan değil içeriden bakarak okuyun. Yani dışarıda baktığında şunu görüyorsun. Şimdi diyelim ki kızım bana değer vermiyor. Benim gelecek planım, maddede gelecek planım diye bir şey yok. Ve hiçbir gelecek planı yapmıyorum. Ve değer de vermiyorum. Bak kızım değer vermiyor bana. Oğlum bana değer vermiyor. Maneviyatıma, ruhuma hiç değer vermiyorum. O kadar ruhumla, Yaradan'la araya mesafe koydum. Bu kadar değersiz ve küçük gördüğüm için oğlumla bir bağlantım yok. Şimdi doğru mu Ayfer? Yani şöyle söyleyeyim Ha, hocam. söyle. Daha doğrusu çocuklar bana değer hissettiriyorlar. Ben kendime değer vermiyorum. Şimdi bak şöyle. Şimdi mutlaka ki tabii Ayfer çok değerli, çok kıymetli. Ama içeride yeteri kadar değerini bilmediğinde değeri alamazsın. Bakın, her bir şeyin merkezinde ben varım. Sen varsın. Yani o çocuklara nasıl davranacağını sen yansıtıyor olacaksın. Burayı anladığımızda Yaradan ile bağlarımız daha da güçlenecek. Bakın, Yaradan'la bağları güçlendirmek istiyorsan hayata kendi merkezinden bakmak durumundasın. Dışarıdan baktıkça, hayır bende değil, bütün olaylar dışarıdan kaynaklanıyor, çocuğum böyle yapıyor, oğlum böyle yapıyor dedikçe içeriden, gönlünden, Yaradan'dan uzağa gidersin. Yaklaş diyor, gel. İçeriden hisset, içeriden bak. Sen içeriden baktığında bakan ben olurum diyor. Değil mi? Evet. Sevgili dostlar, var mı? Bak ne güzel. Soru kaldı mı? Hala soru var maşallah. Evet. Yüksek sesle. Yüksek sesle, çok yüksek. Çok şükür. Şimdi bak şöyle. Diyor ki canımızı diyor sıkan insanlar olduğunda bunları ne kadar uzağa koymalı, ne kadar yakın almalı diyor. Şimdi eğer herhangi bir insan canını sıkıyorsa sende hala o konuyla ilgili sorun devam ediyordur. Göremediklerin devam ediyordur. Sen karşındaki insanın nereden kaynaklanıp da hangi yansıman olduğunu görene kadar onlar dozu arttırmak zorundadır. Diyelim ki cildinde bir siyah nokta var. Baktıkça canınız şey yapıyor, yakıyor. Bakıyorsun canını sıkıyor. Ya diyorsun şimdi bunu ne kadar uzağa koymalı, ne kadar yakına almalı? Ya dışarıda değil ki sende. Olur mu diyorsun? Aynada görüyorum karşımda adam. Biraz önce hani arkadaşlara söylediğim gibi. Bu canımı sıkan olay benle neremle alakalı? Bir tane örnek ver. Canını sıkan konu ve olayı. İstersen gel böyle. Gel. Sesini biraz daha duyur. Şimdi her birimize kolay gelen şey şu. Bu dışarıda. O zaman şimdi kişi şöyle yapıyor. Bu iş yerinde işi değiştireyim. Bu kocamda kocayı ya da kadını değiştireyim. Hocam. Bak geldik. Tam da noktaya geldik. Şimdi hocam biz eşimle hayatın her aşamasında tam zıt yönlerde koşmuş iki insanız.
Çok şükür hani bir şeylerin artık sebebini falan öğreniyoruz her geçen gün. Ben bir şeylerde çabaladıkça o hala eskide devam etmeye çalışıyor. Yani aynı şeyine devam ediyor. Yeterli. Ne diyor? Benim eril tarafım, benim ruhsal tarafım eskinin içerisinde kalmak, eski realite ve eski bakışlarda kalmak konusunda çok kararlı. Şimdi aynada bu var bak. Şimdi kulağına bir daha duyur. Şimdi bu koca senin şu andaki ruha, yaradana bakışın. İlahi kanun ve kurallara bakışın. Şimdi bir daha tekrar et ama kulağını duyarak tekrar et. Nasıl? Yani şimdi ondaki şikayetleri. Şimdi ne yapıyor? Eskiye çok bağımlı. Hocam şimdi tutumluydu. Gerçekten tutumun ötesinde bir hayatı vardı. Çok şükür. Yani tutumlu cimrilik var birazcık. Bakın. Yani biraz sonra Bende hatırlatıyor. savurganlık vardı onun zıttı olarak. Evet. Ben biraz ortaya geldikçe o da biraz daha normalleşti Allah için şimdi. Şimdi burayı da açıklayalım öyle gidelim. Şimdi saçanlar diyoruz cimrilerle buluşur. Fakat şimdi inşallah bu konuyla ilgili de yazdım. Vaktiyle bir şey yapacağım. Önemli bir video yapacağım. Şimdi saçtığı yer maddeydi. Bedeni, dişi, belki para. Şimdi bir yerde saçıyorsa bir yerde saçan başka bir yerde mutlaka cimridir. O da cimrilik yaptığı yerler vardı. Şimdi kocasının cimri olduğu yer neresiydi? Para. Ama kocasının da saçtığı yer ruhuydu. Onun cimri olduğu yer ruhu, kocasının saçtığı yer ruhuydu. Burayı anladın mı? Evet. Şimdi buluşmalar ve eşleşmeler, yani hayatımız nasıl şekilleniyor burayı gördük mü? Şimdi şikayet ettiğimiz yer dışarıda, kocamız. Diyoruz ki kocanda değil, sende. Ya olur mu diyor, adam böyle yapıyor. Adam bir şekilde belki baskı yapıyor, belki illa şöyle olsun, belki eski kalıplardan çıkmayalım, belki şöyle yapalım. Şimdi bunu söyleyen dışarısı diye nitelendiriyor, doğru mu? Doğru. Biz diyoruz ki bu değil, sende. Kocana o görevi veren sensin. Sen kendi içinde şimdi geçmişte ve eski kalıplarda kalmayan tarafını kocanda seyrediyorsun. Bunlar neler olabilir? Hocam işte ben dönüşmeye çalışıyorum ama demek ki çok da başaramamışım yani. Yoldayız. Şimdi o rahatsızlık var ya, o rahatsızlık ruhun, varlığın diyor ki gel diyor gel. Yani o seni rahatsız ettikçe içeriden yenilenmeye doğru şevkleniyorsun. Onun için şu andaki senin şifacın kocan. Çok şükür. Sağ ol. Teşekkür ederim. Şimdi bakın. Öyleyse hazinelerin ve şifan tam kaçtığın yerde. Burayı anladık mı? Gel. Tam tersine bak şöyle. Şimdi görmeye başladı. Şimdi bu sefer kocam bana ne diyor? Ruhum bana ne diyor diye dinlediğinde bu sefer içeride bir dönüşüm başlıyor. Ve o dönüşüme adım adım kocası da dahil olabiliyor. Ama eğer o dönüştü ve o iyileşti, ya kocası da iyileşiyor ya değişiyor. Bir de hayatın böyle sistemleri var. Evet. Ben bireysel bir şey sormayacağım hocam da kolektif olayları Tamam. yorumlamayı soracağım. Mesela İsrail-Gazze Evet. olayı dediniz. Ben boykotumu da ediyorum. İsrail'den de nefret ediyorum. Oraya bakınca kendimden... Bir saniye gel şimdi. Şimdi Nefret kelimesi mi hocam? İsrail'den nefret ediyorum diyor. Şimdi ne dedik? İsrail'le ilgili videoyu dinlediyseniz kelime anlamını anlattık biliyorsunuz. Nereden geliyor? Yani Allah'a rekabet eden, Allah'ı güreşte yenen Yakup peygamberin bir hikayesi o. İsrail buradan gelmiş. Şimdi ama bugün eğer isim neydi? Fatma. Fatma'nın içerisinde bir İsrail yani Allah ile güreşen,
Allah ile rekabet eden taraf olmasa İsrail yok. Ne dersin Fatma? Düşünmem gerekiyor hocam. Peki. Şimdi Fatma, hayatın içinde bir sürü olaylar var değil mi? Yani şu andaki savaşla dahil olmak üzere senin hayatında da bir sürü olaylar var. Ve bu olayların her bir tanesi Allah'ın izniyle ve mükemmel bir planla ihtiyaçlara göre şekilleniyor. Yani biraz önce şunları gördük ki arkadaşlarımızın kızları, çocukları tam onları anlatıyor. Yani o çocukları çekip çıkarsak çıplak kalacaklar. Tam ihtiyaçlarıyla buluşuyorlardı şu ana kadar. Şimdi bak bu iyileşme başladı ya. Kızlar da başka olmaya başlıyor. Şimdi öyleyse dünya içinde seyrettiğimiz her yerde ve her şeyde ne oluyorsa savaşla dahil, katliamlar da dahil ki ona aslında bir savaş demek bile neredeyse doğru değil ama burada seyrettiğimiz ve gördüğümüz her yerde bizim bir etkimiz ve bizim bir payımız ve içeride bir bunun yansıması var. Şimdi sen diyelim ki bunu yapan İsrail diye görüp de bir nefret yolladığında aslında içerideki İsrail'i kullanmış oluyorsun. Ve hatta orada bir düğmeye basıp da bombayı atan kişinin yakıtını sen bu nefretle veriyorsun. Bakın ne kadar önemli bir şey bu. Buradan kahrolsun şurası burası İsrail diye düğmeye bastı. Orada adam düğmeye basıyor. Aynı anda 100 kişi ölüyor. Şimdi Fatma şunu diyecek. Bunda benim ne sorumluluğum var? Her birimiz sorumluyuz. Olan her şeyden diyoruz. Kiminiz 1 santim, kiminiz 1 kilometre. Dünyadaki nefreti nefretle beslersin. Öfkeyi öfkenle beslersin. Kızgınlıkları ateşinle beslersin. İçindeki savaşla savaşları beslersin. Şimdi Fatma, olanlar Fatma'dan öte miymiş? Değil gibi duruyor. Öyleyse bu şu demek. Ha öyleyse biz şimdi böyle bir olaya tepki göstermeyelim mi? Böyle bir olay için hani yazmayalım, çizmeyelim, konuşmayalım, herhangi bir bilgi aktarmayalım mı? Hayır. Doğrularını iyileştirmek için, güzelleştirmek için yapalım. Ama bu bir yargıylaysa kulağın çekiliyor. Olumsuz bir duygu yansıtaraksa savaşa benzin döküyorsun. Yargısız bir şekilde nasıl yapacağım ben bunu? Yargısız bir şekilde nasıl yaparız? Önce tespit edeceğiz. Bu bana ne anlatıyor? Bendeki İsrail kim, ne ve nasıl cereyan ediyor? Eğer ben olan herhangi bir şeyi okumadan, anlamadan, faydasını görmeden değiştirmeye çalışıyorsam şirk koşuyorum. Çünkü onu yaradan kim? Onu var eden kim? Oradaki olayı tezgahlayıp da kader diye bize sunan kim? Allah'tan öte mi? Hayır. Bir yaprak dahi onun izniyle kımıldayamıyorsa, bir bomba onun izni olmadan atılabilir mi? Bir çocuk onun izni olmadan ölebilir mi? Şimdi burada duygusallığımızı kenara çekerek önce ol anı okumayı öğrenmek durumundayız. Onun için diyoruz ki önce okuyalım. Okuduğumuzda şimdi diyelim ki biraz önce hanımefendi ne diyor? Hemen diyor o zaman değiştirelim diyor bu durumu. Yani kızımı hemen iyileştirelim. Hayır diyoruz. Bu bir şeyi değiştirmeye çalışmak. Aynayı değiştirmeyi bırakın. Aynaya bakanı dönüştürün. Bakın. Yani aynada gidip de makyaj yapmanın bir anlamı yok. Aynaya bakıp kendini güzelleştireceksin, kendini iyileştireceksin. Tamam da şimdi dışarıda bu var. Her birimiz ne yapıyoruz? O zaman dışarıya akalım. Bu gizli şirktir. Teşekkür ederiz Fatma. Bu gizli şirktir. Yani dışarıdan bir şeyi değiştirerek bir şeyi dönüştürmeye çalışmaktır. Hayır. Baktığın kocansa kocan bana ne anlatıyor?
çocuğunsa, kızınsa kızın bana ne anlatıyor? Yaşadığın bir olay ve de bir durumsa bu bana ne anlatıyor? Bunu değiştireceğiz içeride ve bu şekilde dönüşeceğiz. Böyle oldukça sadece olan ne diyor onu okuyup, alfabesini okuyup onu göreceğiz ve bu sefer hayatla barış içinde yaşıyor olacağız. Kimseyle kavga kalmayacak o zaman. Kavga eden tarafımız kaynak dışarı diyen. Kocam yaptı. Hayır. Sendeki taraf. Oğlum yaptı. Kardeşim yaptı. Hayır. Senden öte mi? Senin kendi içinde erkeğe, oğula, yani erkeği daha yukarıda gören taraf olmasa annen erkek kardeşine karşında bunu seyrettiremiyordu. Bak şimdi yine soracağız doğru mu diye. Doğru mu? Bak Doğru. böyle atıyoruz doğru mu diye. Yani her bir şey senden kaynaklandığını görebilmenin yoluna davetlisiniz. Tabii ki bu biraz dikenli bir yol. Canınızı acıtıyor. Çünkü şu çok kolaydı. Ya o yaptı. Apartman yöneticim yaptı. Patronum yaptı. Hükümet bilmem neleri çalıyor, çırpıyor, bilmem ne yapıyor. Onlar yapıyor. Sen, bu işte anlatacağım inşallah onu da yakında. Öyleyse her birimiz kendimizden yansıyan hayatı görüp fark ettikçe ancak kucaklar ve kucakladığımızda her şeyin ne kadar harika olduğunu görebiliriz. Ve o mükemmelliği, Yaradan'ın ne kadar her şeyi ilahi bir düzenle yarattığını gördükçe müthiş bir hayranlıkla olanın, Adem'le Havva'nın yani birliğinin karşısında sadece eğilirsin. Secde edersin, o secde seni cennetlik eder. İtiraz edersin, Adem'le Havva'nın birliğine, ben bu maddenin, dünyanın karşısında eğilmem dersin, cennetten kovulur, cehennemlik olur. Onun için hayatımız her an bizi davet ediyor cennetine, cennetimize, kabule davet ediyor. İşte kabul edebildiğimizde göreceğiz ki her birimizin tatları, lezzetleri çok daha iyi olacak. Ve sevgili Denizli, hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Bu güzel sohbete her biriniz gönlünüzden bir ışık verdiniz. İçerideki sorularınızla, içerideki belki arayışlarınızla bu şifa sohbetine sizlerden de bir ışık damlacığı geldi. Bir soru daha varmış. Onu da yanıtlayayım izninizle. Öyle tamamlayalım. Babam mesela bizi kız çocuklarını hep dışladı. Oldum Evet. olasıya. Neden? Evet. Baba diyor kız çocuklarını dışladı. Bazen yaşadıklarımı, düşündüklerimizi yaşayabiliyoruz. Ben eşimi kaybettim. Mesela 1,5 yıl önce veya 2 yıl önceden beri ailesiyle problem vardı. O vefat etse bu insanlar nasıl gelecekler diye hep onları düşünürdüm. Şimdi aklımdan kötü bir şey de geçirmeye korkuyorum. Başıma gelecek mi diye. Korkmakta haklısın. Güzel şeyler düşün. Evet. Güzel, iyi şeyler düşün. Evet, tabii. Bizim bakın, şifacının yolu diye bir şeyimiz var biliyorsunuz. Ünal Güner içsel öğreticilik atölyesinin içerisinde. Oraya küçük bir sınavla giriliyor. Onun içerisinde bazı fark edişlerle bir üst basamağa çağrılıyorsunuz. Dervişin yolu. Gerçekten orada kendi içindeki dervişle, içindeki erebilmenin basamaklarından çıkarak bu konuları çok iyi halledebilecek bir alana davet ediliyoruz. Şimdi babaları sert, kızgın, otoriter olanlar. İsim neydi? Ayşe. Şimdi çok fazla bir otorite varsa, çok fazla kural koyucu ve kızgın anne babalar varsa emin olun onlar olmasaydı bu hayatta tutunamazdınız, ayağınız yere sağlam basamazdı. Allah onlardan razı olsun. Onlara verdiğiniz görevlerden dolayı topraklandınız. Bu hayat içerisinde hayatı kabul etmek ve köklenmek durumunda kaldınız. Ayşe, çocukluğunda, gençliğinde, genç kızlığında çok uçuşkan bir kız mıydın? Yüksek sesle.
Bak. Yani ayakların havada. Hayallerde çok dolaşır mıydın? Ha. İşte o baban seni burada tuttu. Anladık mı? Onun için annenize, babanıza da o görevleri veren sizsiniz. Onlara verdiğiniz görevden yaptıkları belki zulüm de etmiş olabilir, dayak da atmış olabilir. Teşekkür edin, benim ihtiyacım vardı. Anladığın anda kimse sana elini kaldıramaz. İhtiyacı olana ihtiyacı olan verilir. Onun için her biriniz bakın anne ile helalleşme, babayla helalleşme çalışmalarımız var. Ünal Güner atölye çalışmalarında özellikle anne babalarınızla helalleşmeniz çok önemli. Çünkü birisi Rahman tarafınız, birisi Rahim, dünya ve beden tarafınız.